Suriye'yi kaybedersek Tahran'ı tutamayız. Bu sözü Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs gücünün eski komutanı Kasım Süleymani'nin Kum'da yaptığı bir konuşmada söylediği söylenir. İran İslam Cumhuriyeti için Halep ve Suriye neden önemli? Neden İran Suriye'ye milyar dolarlık yardımlar yapıyor ve neden İran'ın güvenlik birimleri yıllardan beri Suriye'de savaşıp ölüyor? Bu videoda İran İslam Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ilişkilerini masaya yatıracağız. İçeriye geçmeden önce bu kanalda yayınlanan nice kapsamlı analize ve içeriğe ulaşmak için bu videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimler açabilirsiniz. Hadi gelin bugün GZT 10.10'da İran-Suriye ilişkilerine bir bakış atalım ve İran'ın tepkisinin sebeplerini konuşalım. GZT 10.10 başlıyor. Halep yeniden Suriye'deki muhaliflerin eline geçti. Bu durum ilk andan beri İranlı sosyal medya trollerini ve İran'dan Türkiye'ye de konuşmacı olarak sıklıkla çağrılan bazı tanınmış isimleri oldukça rahatsız etti. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sayıda hakaretler yağmaya başladı. Olayın hemen ertesi günü İran basınında da oldukça sert bir dil hakimdi. Basının ve sosyal medyadaki troll hesapların bu tavrına karşın İranlı makamlar daha itidalli davrandılar ve Türkiye'yi suçlayıcı açıklamalardan uzak durarak Suriye'ye ve Suriye'deki yönetime destek açıklamaları yapmakla yetindiler. Olay henüz sıcakken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran'ın Halep Başkonsolosluğu'na saldırı yapıldığını belirtip olayı kınayan ve Astana sürecine vurgu yapan bir açıklama yaptı. Ancak bunların dışında Türkiye'ye yönelik herhangi bir suçlayıcı ifadeye yer verilmedi. Aynı şekilde muhafazakar cenahın önemli isimlerinden İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagir Kalibaf, Şam yönetimine destek açıklamasında bulunmakla yetindi. Olayın ertesi gününde özellikle muhafazakar İran basınında çok daha sert bir dil kullanıldı. Türkiye, İsrail ile ortak hareket ediyor. Siyonist ordu Gazze'de katliam yaparken Erdoğan'ın askerleri neredeydi? Türkiye Selefileri destekliyor. Müslümanlar arasında Türkiye tarafından fitne çıkarılıyor. İsrail, Gazze ve Lübnan sonrasında Türkiye ile birlikte yeni bir cephe açıyor gibi argümanlar hem muhafazakar basının hem de trollerin sıklıkla başvurduğu argümanlar oldu. Ancak özellikle Hakan Fidan ile Abbas Arakçı'nın 2 Aralık Pazartesi günü yaptıkları görüşmenin ertesi günü basında kullanılan dil biraz daha yatıştı ve Halep gündemden biraz daha gerilere düşerek yerini İran'daki hicap yasası ile Cevat Zarif'in dünyaya yaptığı diyalog çağrısına bıraktı. Suriye haritasına bakarsanız eğer ülkenin doğusunun ekseriyetle çöl olduğunu, Akdeniz'e daha yakın olan batı kısmının ise denize yaklaştıkça sarı rengin yeşile döndüğünü görürsünüz. Ülkedeki büyük şehirler de bununla paralel olarak bu hat üzerinde kuzeyden güneye doğru inmekte. Hattın en kuzeyinde Halep varken en güneyinde Şam bulunuyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut ise Şam'a sadece 100-110 kilometre mesafede. Yani başka bir deyişle kilometre bazında Tekirdağ, İstanbul'un merkezine daha uzak mesafede. Suriye'ye dönersek Halep, İdlib, Laskiye, Humus, Şam hattı nüfusun %75'ini barındırıyor. Bu hat sadece demografik değil, ekonomik kaynakları, altyapıyı ve tarım arazilerini de kapsıyor. İran için bu bölge iki temel nedenden dolayı kritik önem taşıyor. Birincisi direniş cephesi stratejisinin parçası olan Hizbullah'a ve Lübnan'a lojistik destek sağlıyor. Bu hatlar Irak, Suriye ve Lübnan'daki İran bağlantılı gruplara hayat veriyor. İkincisi İran'ın Doğu Akdeniz'e ulaşma stratejisinin omurgasını oluşturuyor. Suriye içindeki Halep-Şam hattı dışında İran'dan Suriye'ye yönelik yollar da önem arz ediyor. Yaptırımlardan etkilenen İran ekonomisi veya silah yahut uyuşturucu kaçakçılığı için bu hatlar da İran adına stratejik önemde. Nitekim bu hatlar üzerindeki PYD ve PKK varlığı İran-PKK-Süleymaniye işbirliğinde temelini oluşturuyor. İran-Irak-Suriye arasında 3 ana koridor bulunuyor. Kuzey koridoru İran'ın kuzeybatısından Süleymaniye, Kerkük, Erbil ve Musul üzerinden Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeydoğusuna uzanıyor. Özellikle 2017'den beri aktif olan bu koridorda metamfetamin ve eroin kaçakçılığı artış gösteriyor. Merkez koridoru Suriye'den Enbar vilayetine, oradan da Ramadi, Felluce, Kerbela ve Necef üzerinden Suudi Arabistan ve Kuveyt'e gidiyor. Bu rotada özellikle Suriye'de üretilen uyuşturucu haplar taşınıyor. Güney koridoru ise Hürremşehir'den Basra ve Ümmü Kas limanlarına bağlanıyor ve özellikle Şii nüfusun kutsal ziyaretleri sırasında yoğun olarak kullanılıyor. İran bu hatlar üzerinden Irak'taki, Suriye'deki ve Lübnan'daki milislerine lojistik destek sağlarken kendisi de yaptırımlara karşı bu hatlar üzerinden yeri geldiğinde uçak parçası dahi geçirebiliyor. Bu konuyu yine GZT 10.10'da Süleymaniye ve İran arasındaki videomuzda konuştuğumuz için detaylarına girmeyeceğim. Özetle hem Suriye içindeki Halep-Şam hattı hem de İran-Irak-Suriye arasındaki lojistik hatlar yaptırımlar altındaki İran için hem İsrail'e karşı caydırıcılık sağlanması için kullanılıyor hem de ileri savunma konseptinin uygulanmasına imkan veriyor. İran içinden Halep'e yönelik yapılan anahtar benzetmesi de bu yatay T şeklindeki yolların stratejik öneminden kaynaklanıyor. Şimdi gelin İran-Suriye ilişkilerinin tarihine biraz değinelim. İran ve Suriye arasındaki ilişkiler İslam devrimi öncesinde oldukça sınırlıydı. Şah yönetimindeki İran, İsrail ve Batı ile yakın ilişkiler kurarken Hafız Esed liderliğindeki Suriye tam tersi bir pozisyon almıştı. İki ülke arasındaki bu zıtlık 1979'da İran'da yaşanan rejim değişikliğiyle köklü bir dönüşüm geçirdi. İran İslam devrimi sonrası Hafız Esed yönetimindeki Suriye bölgede tecrit edilmiş İran'ın ilk müttefiki oldu. Suriye'nin rakip Baas rejimiyle yönetilen Irak'a karşı İran'la ittifak kurması bölgesel dengeler açısından mantıklı bir hareketti. İran da Arap
dünyasında kendisine destek verecek güçlü bir müttefiğe ihtiyaç duyuyordu. Bu stratejik yakınlaşma 1980'de başlayan İran-Irak Savaşı'nda somut bir hal aldı. Hafız Esed, Saddam Hüseyin'e karşı İran'ı destekleyen tek Arap lider oldu. Suriye, İran'a petrol ihracatı için limanlarını açtı ve Irak'a giden petrol boru hatlarını kapattı. Bu destek savaşın seyrinde önemli bir rol oynadı. 1982'de İsrail'in Lübnan işgali, İran-Suriye ittifakının derinleşmesine yol açtı. İki ülke Lübnan'da ortak hareket etmeye başladı. İran'ın Hizbullah kurmasına Suriye aktif destek verdi. Bu dönemde Suriye, İran'ın Lübnan'a ulaşması için hayati bir koridor sağladı. Böylece İsrail'e karşı direniş ekseni olarak adlandırılacak ittifakın temelleri atıldı. 1980'lerin sonunda İran-Irak Savaşı'nın bitmesiyle bile iki ülke arasındaki ittifak zayıflamadı. Hafız Esed 2000 yılındaki ölümüne kadar İran'la kurduğu bu stratejik ortaklığı sürdürdü. Bu dönemde iki ülke arasında askeri, istihbari ve ekonomik işbirliği sürekli gelişti. İran, Suriye ordusunun modernizasyonuna katkı sağlarken Suriye'de İran'ın Akdeniz'e açılan kapısı olma rolünü üstlendi. Bu işbirliği sadece ikili ilişkilerle sınırlı kalmadı. Tüm bölgesel dengeleri etkileyen bir ittifaka dönüştü. Hafız Esed'in 2000 yılında ölümünün ardından yerine geçen oğlu Beşar Esed döneminde İran-Suriye ilişkileri yeni bir boyut kazandı. Beşar Esed babasının kurduğu stratejik ittifakı daha da derinleştirdi. İki ülke arasında ekonomik ilişkiler güçlendi. İran'ın Suriye'deki yatırımları ve ticaret hacmi önemli ölçüde arttı. Askeri anlamda ortak tatbikatlar düzenlendi, savunma anlaşmaları imzalandı. 2003'te ABD'nin Irak işgali İran-Suriye ittifakını daha da pekiştirdi. İki ülke Irak'taki Amerikan varlığına karşı ortak bir pozisyon aldı. İran bu dönemde Suriye üzerinden Irak'taki Şii gruplara destek sağladı. Suriye de İran'ın bölgesel etkinliğini artırmasına yardımcı oldu. 2006 yılında İsrail-Hizbullah savaşı sırasında Suriye, İran'ın Hizbullah silah ve lojistik destek sağlaması için kritik bir koridor görevi gördü. Bu dönemde iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımı ve askeri işbirliği en üst düzeye çıktı. Suriye üzerinden geçen lojistik hatlar İran'ın bölgesel stratejisinin temel taşı haline geldi. 2000'li yılların sonuna doğru İran ve Suriye arasında çok sayıda ekonomik işbirliği anlaşması imzalandı. İran Suriye'de bankalar açtı, sanayi tesisleri kurdu, enerji projeleri geliştirdi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi rekor seviyelere ulaştı. Bu ekonomik yakınlaşma siyasi ve askeri işbirliğini tamamlayan önemli bir unsur oldu. İran 2011'de Suriye'de başlayan protestolar karşısında Esed rejiminin en güçlü destekçisi olarak öne çıktı. İlk aşamada ekonomik destek ve istihbarat paylaşımıyla başlayan yardımlar çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte askeri boyut kazandı. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanları Suriye ordusuna danışmanlık yapmaya başladı. 2012'den itibaren İran'ın Suriye'deki varlığı daha da belirginleşti. Hizbullah militanları ve Irak'tan gelen Şii milisler İran'ın koordinasyonuyla sahada aktif bir rol almaya başladı. İran rejimin elindeki kritik bölgelerin savunmasında önemli roller üstlendi. Özellikle Şam, Humus-Halep hattının güvenliğini sağlamak için yoğun çaba gösterdi. 2013-2014 döneminde İran, Suriye'de yerel milisler kurmaya başladı. Ulusal Savunma Güçleri adı altında oluşturulan bu yapılar İran'ın eğitim ve finansman desteğiyle güçlendi. Aynı dönemde İran, Suriye'ye petrol sevkiyatı ve finansal destek sağlayarak rejimin ayakta kalmasına yardımcı oldu. 2015'te Rusya'nın savaşa dahil olmasıyla birlikte İran'ın Suriye'deki rolü yeniden şekillendi. Rusya'nın hava desteği, İran destekli kara güçlerin etkinliğini arttırdı. Bu işbirliği sayesinde rejim güçleri önemli kazanımlar elde etti. İran bu süreçte Suriye'de kalıcı askeri üsler kurdu. Stratejik bölgelerde varlığını pekiştirdi. 2017-2018 döneminde rejimin kontrolü yeniden sağlamasıyla İran, Suriye'deki ekonomik ve sosyal varlığını güçlendirmeye odaklandı. Şam'dan Beyrut'a, Halep'ten Deir ez-Zor'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada İran'ın etkisi hissedilir hale geldi. İran şirketleri yeniden yapılanma projelerinde yer aldı. Kültürel merkezler açıldı, dini faaliyetler arttı. Bu süreçte İran'ın Suriye'deki varlığı İsrail'in sürekli hedefi haline geldi. İsrail'in hava saldırılarına rağmen İran, Suriye'deki askeri varlığını ve lojistik ağlarını korumayı başardı. Çünkü Suriye, İran'ın direniş ekseni stratejisinin ve bölgesel etkinliğinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti. Kasım Süleyman'ı İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı olarak Suriye'deki operasyonları 2012 yılından itibaren bizzat yönetti. Şam'ı muhalif grupların kontrolüne geçmekten korumak için başkent çevresine savunma hatları oluşturdu. Bu dönemde Hizbullah militanlarını ve Iraklı Şii milislerin Suriye'ye getirilmesi sürecini koordine etti. 2013'te Şam'ın güneydoğusundaki Seyyide Zeynep Türbesi'nin savunmasını organize etti. Şii milislerin bölgeye konuşlanmasını sağladı. Aynı yıl içinde ulusal savunma güçlerinin kurulması ve eğitilmesi sürecini yönetti. 2015'te Rusya'nın müdahalesinden önce Moskova'ya giderek koordinasyon görüşmeleri yaptı. Rusya'nın hava desteği ve İran destekli kara unsurlarının ortak operasyonlarını planladı. Halep operasyonlarında sahada bulundu ve kara birliklerinin harekatını yönetti. Süleymani 2016-2019 arasında Suriye-Irak sınır hattının kontrolünü sağlayacak stratejik planı geliştirdi. Deir ez-Zor'dan Humus'a uzanan bölgede İran destekli milislerin yerleşmesini organize etti. Bu süreçte Esed rejimi ile İran arasındaki askeri ve istihbari koordinasyonu bizzat sağladı. Muhaliflere yönelik birçok acımasız saldırıda da adının karıştığı söylenmektedir. 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta öldürülene kadar düzenli olarak Suriye'ye giderek sağ operasyonlarını denetledi. Özellikle Şam-Beyrut hattı ve Irak sınırındaki lojistik koridorların güvenliğine özel önem verdi.
İran'ın Suriye sahasına getirdiği vekil güçler savaşın seyrini değiştiren önemli bir faktör oldu. İlk olarak Lübnan Hizbullah'ı 2012'de sahaya indi. Hizbullah özellikle Lübnan sınırındaki Kusayr bölgesinde ve Kalemun dağlarında etkili operasyonlar yürüttü. Şam'ın batı kırsalını ve Suriye-Lübnan sınır hattını kontrol altına aldı. İran aynı zamanda Irak'tan çok sayıda Şii milis grubunu Suriye'ye taşıdı. Hasayb Ehlil Hak, Ketaib Hizbullah, Nuceba Hareketi ve Bedir örgütü bunların başlıcalarıydı. Bu gruplar öncelikle Şam çevresinde konuşlandı. Daha sonra özellikle Deir ez-Zor, Ebu Kemal hattında kritik roller üstlendi. İran sadece dışarıdan güç getirmekle kalmadı. Suriye içinde de yeni gruplar, yeni yapılar oluşturdu. Ulusal savunma güçleri ve yerel savunma güçleri bunların en önemlileriydi. Bunun yanında Afgan Şiilerden oluşan Fatimi Tugay'ı ve Pakistanlı Şiilerden oluşan Zeynep Tugay'ı da sahada aktif bir rol aldı. Bütün bu gruplar doğrudan İran devrim muhafızlarının kontrolü altına hareket etti. İran bu gruplara silah, mühimmat ve finansman desteği sağladı. Bu vekil güçler sadece çatışmalarda değil, kritik lojistik hatların kontrolünde de önemli görevler üstlendi. Özellikle Halep-İdlib hattı, Şam çevresi ve Humus-Hama hattında yoğun şekilde konuşlandılar. Müdafiyane harem yani harem savunucuları kavramı İran'ın Suriye'deki askeri varlığını meşrulaştırmak için kullandığı dini bir söylem olarak ortaya çıktı. Bu kavramın temeli Hazreti Hüseyin'in kızı Seyyide Zeynep'in Şam'daki türbesinin korunması düşüncesine dayanıyordu. İran bu türbenin IŞİD ve diğer radikal grupların tehdidi altında olduğunu öne sürerek Şii toplumunun dini hassasiyetlerini harekete geçirdi. Bu söylem özellikle Afganistan'dan getirilen Fatimi Tugay'ı ve Pakistan'dan getirilen Zeynep Tugay'ı mensuplarının motivasyonunda etkili oldu. İran bu Şii savaşçıları kutsal mekanların koruyucuları olarak tanımladı ve onlara hem maddi hem manevi teşvikler sağladı. Savaşçılara İran'da ikamet hakkı, maaş ve ailelerine sosyal haklar gibi imkanlar sunuldu. Afganistanlıların İran'da yaşadığı şartlar düşünüldüğünde bu sosyal hakların oldukça cazip imkanlar olduğu gözden kaçırılmamalı. Haremin savunucuları söylemi zamanla genişledi. Başlangıçta sadece Seyyide Zeynep Türbesi çevresindeki savunmasıyla sınırlı olan faaliyet alanı tüm Suriye'ye yayıldı. Bu savaşçılar Halep'ten Deir ez-Zor'a, Humus'tan Laskiye'ye kadar birçok cephede savaştı. İran medyası bu savaşçıları modern Kerbela şehitleri olarak yüceltti ve onların hikayelerini propaganda aracı olarak kullandı. Bu dini motivasyon İran'ın Suriye'deki varlığını kendi kamuoyuna ve Şii dünyasına açıklamasında önemli bir rol oynadı. İran böylece hem askeri varlığını meşrulaştırdı hem de bölgesel hedeflerini gerçekleştirmek için güçlü bir mobilizasyon aracı elde etti. Harem savunucuları kavramı İran'ın bölgesel politikalarına dini ve ideolojik unsurları nasıl etkili şekilde kullandığının en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Suriye-İran ilişkilerinden bahsederken PYD terör örgütü ile İran'ın geliştirdiği pragmatik ilişkiye değinmemek olmaz. Bu konu başlı başına bir video konusu olduğundan burada oldukça özet değineceğim. İlk bakışta iki aktör arasındaki ilişkinin pragmatik işbirliği ve potansiyel rekabet arasında gidip geldiği söylenebilir. Suriye'deki iç savaşın başından itibaren doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçındılar. Özellikle 2013 sonrası dönemde ilişkiler daha da belirgin hale geldi. İki taraf arasındaki temas noktaları şöyle gelişti. İran özellikle PYD'nin kontrolündeki bölgelerde bulunan petrol sahalarını rejime satmasında aracı rol oynadı. Kamışlı ve Haseke gibi bölgelerde rejim güçleriyle PYD arasındaki koordinasyonda İran etkili oldu. İran, PYD kontrolündeki bölgelerde kalan Şii nüfusla temasını sürdürdü. İran aynı zamanda PKK'nın Kandil'den Suriye'ye geçişinde önemli bir koridor sağladı. Süleymaniye üzerinden Suriye'ye uzanan hat, PKK'nın lojistik hatlarından biri haline geldi. PKK, İran-Süleymaniye işbirliği özellikle 2014 sonrası dönemde belirginleşti. İran bu hattı kullanarak hem istihbari hem de lojistik avantajlar elde etti. Ancak iki taraf arasında önemli gerilim noktaları da var. İran, PYD'nin ABD ile kurduğu ilişkiden rahatsızlık duyuyor. Özellikle Deir ez-Zor'daki petrol sahalarının kontrolü konusunda PYD ile rekabet yaşıyor. İran destekli milislerle PYD güçleri arasında zaman zaman düşük yoğunluklu çatışmalar da yaşandı. PYD de İran'ın bölgedeki Arap aşiretleri üzerinde kurduğu etkiden ve Şii milislerin varlığından endişe duyuyor. Özellikle Deir ez-Zor'un batı yakasında İran destekli milislerin artan varlığı PYD için güvenlik kaygısı oluşturuyor. Buna rağmen iki taraf da doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınıyor. Bu ilişki bölgesel dengelere göre şekillenen pragmatik bir zeminde ilerliyor. Ve Irak hatta Türkiye-İran sınırından geçen PKK unsurlarına sağlanan kolaylıklara kadar uzanıyor. Oldukça girift ve yoğun bir ilişki söz konusu. İki taraf da çıkarları gerektirdiğinde işbirliği yapıyor, çıkarları çatıştığında ise mesafeli duruyor. Çünkü az önce de değindiğim gibi konu sadece Suriye sahasıyla sınırlı değil. İran'ın Suriye'deki uzun vadeli hedefleriyle PYD'nin özel yönetim hedefleri arasındaki potansiyel çatışma, ilişkilerin geleceğini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. İran-Suriye ilişkileri 1979'dan bu yana bölgenin en istikrarlı ittifaklarından biri olmaya devam ediyor. Bu ittifak Hafız Esed döneminde temelleri atılan, Beşar Esed döneminde derinleşen ve 2011'deki iç savaşla birlikte farklı boyutlar kazanan bir nitelik gösterdi. İran sahada kullandığı vekil güçlerden lojistik hatlara, ekonomik yatırımlardan kültürel varlığa kadar çok katmanlı bir strateji izledi. Bugün gelinen noktada İran'ın Suriye'deki varlığı sadece iki ülke ilişkilerini değil, tüm bölgesel dengeleri etkileyen bir faktör haline gelmiş durumda. Kısacası muhaliflerin son harekatının neticeleri ve rejimin güvenliği İran için hayati derecede önem
arz ediyor. Eğer bu video içeriğini faydalı bulduysanız beğenmeyi ve GZT'yi takip etmeyi unutmayın. Bildirimler açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Suriye'yi kaybedersek Tahran'ı tutamayız. Bu sözü Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs gücünün eski komutanı Kasım Süleymani'nin Kum'da yaptığı bir konuşmada söylediği söylenir. İran İslam Cumhuriyeti için Halep ve Suriye neden önemli? Neden İran Suriye'ye milyar dolarlık yardımlar yapıyor ve neden İran'ın güvenlik birimleri yıllardan beri Suriye'de savaşıp ölüyor?